Tülay'dan Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel modelin anlatımını yapacağım. Bakın şöyle modelimiz oldukça güzel, farklı bir model. Hazır lastik üzerine uyguladım. Yani bir ters bir düz lastik başladım. Bu lastikte ön yüzünde düzleri örmüyoruz, arka yüzünde hem düz hem tersler örülüyor. Ön yüzünde sadece tersleri öreceğiz. Düz ilmeklerimizi örmeden alacağız. Evet. Modelimiz böyle. İp olarak bebe yünü kullandım. Şişim 3 numara. İlmek sayısına gelince şöyle göstereyim. 4 ve 4'ün katları artı 2 olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ilmeklerimizi ayarlayacağız. Şöyle göstereyim. Hep birlikte başlayalım. Evet, ilmeklerimi çıkartarak başlıyorum. Dediğim gibi şöyle 4 ve 4'ün katlarından oluşuyor. En sonuna da 2 ilmek ekliyoruz. Şöyle şişimde 14 ilmeğim var. 14 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım. Yalnız örgümün ön yüzüne geçmek için şöyle bir sıra düz öreceğim. Lastik yapmadığım için bu işlemi yapıyorum bakın. Bir sıra düz örerek örgümün ön yüzüne geçeceğim. Sıramı tamamladım. Şimdi birinci sıra ön yüzündeyim. Lastiksiz başlıyorum ben. Onun için ilmeklerimi çıkardıktan sonra arka yüzünde bir sıra ters ördüm. Örgümün ön yüzüne geçtim. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Yani bir sıra düz örüyoruz. Şöyle. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bakın sıradaki iki ilmeğimin birinci ilmeğimi arka taraftan sol tarafa çevirdim. İkinci ilmeğimi de ön taraftan sağ tarafa çevirdim. Ve bunları tek tek düz ördüm. Şu şekilde. Şimdi sıradaki iki ilmeğimi de birinci ilmeğimi ön taraftan, ikinci ilmeğimi arka taraftan aldım ve tekrar sol şişime taktım. Bunları da tek tek düz ördüm. Şöyle 4 ilmekte yaptığımız işlem bu. Buradaki 4 ilmekte de aynısını yapacağız. Yani bu ortadaki 2 ilmeği dışlara alacağız, dışa alacağız. Dıştaki 2 ilmeği de içe almış olacağız. Daha pratik yolu şöyle anlatımım. Bakın 4 ilmekten ortadaki ilmeğimi öne aldım. Öndekini iç tarafa çevirdim. Ve bunları düz ördüm. Diğer ikisini de ortadakini önden dışa doğru çeviriyorum. Dıştaki yani ilmeğimi de içe aldım. Arka taraftan. Şu şekilde tekrar 4 ilmeğimi de düz ördüm. Son kalan 4 ilmekte de aynı işlemi yapıyorum. Bakın ikinci ilmeğimi ön taraftan sağa çevirdim. Diğerini sola çevirdim ve düz ördüm. Birinci ilmeğimi şimdi sola çeviriyorum. Şöyle.
İkinci ilmeğimi de arka taraftan sağa çevirdim ve düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters, iki ilmek düz. Bir tersle başladım. Bakın yarım örnek olduğu için kenarlar. Bir ters, iki düz. O aralarda iki ters, iki düz. Sadece sıra sonunda ve sıra başında bir ters olacak. İki ters, iki düz. Sıra sonunda yine bir ters ilmek, daha sonra kenar ilmeğimi de düz ördüm. Beşinci sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın. Hepsini düz örerek devam edelim. Altıncı sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra yine bir ters, iki düz, iki ters diye devam ediyorum. İki düz. Sıra sonunda bir tersle sıramı tamamladım. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Modeli bir kez kurduk. Şimdi ikinci modelde modeli kaydırarak kuracağız. Şöyle. Modeli tekrar kuruyoruz. İkinci modeli kuruyoruz ve modeli kaydırarak. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizin tamamını düz örerek devam ediyoruz. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Şöyle sıra sonuna kadar ters örerek devam ediyorum. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Şimdi burada kaydıracağız. Burada yaptığımız işlemin tamamen tersini yapacağım. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi sıradaki iki ilmeğim, bakın birinci ilmeğimi şimdi sola çevirdim. Birinci modelde sağa çevirmiştim. Şimdi sola çevirdim. Bakın şöyle. Daha sonra bunları düz örüyorum. Sıradaki iki ilmeğimi de birincisini arka taraftan aldım. İkinci ilmeğimi ön taraftan aldım. Sol şişime taktım. Ve bunları düz ördüm. Modeli bakın kaydırdık. Aynı işlemleri tekrar ediyorum. Birinci ilmeğimi ön taraftan, ikinci ilmeğimi arka taraftan alarak sol şişimize tekrar takalım. Ve iki ilmeği de düz örelim. Şimdi sıradaki iki ilmeğimi de birinci ilmeğimi arka taraftan aldım. İkinci ilmeğimi de ön taraftan alarak tekrar sol şişime taktım. Yerlerini değiştirmiş oldum ve düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğimi birincisini sola doğru önden aldım. İkinciyi arka taraftan alarak sağa doğru çevirmiş oldum. Burada birinci ilmeğimi sola doğru,
İkinci ilmeğimi de önden sağa doğru çevirdim. Daha sonra kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra şöyle birinci ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 düz. 2 ters. Sıra sonunda bir düz ilmek, daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Ve dördüncü sıramızı tamamladık. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örerek tamamlıyorum. Altıncı sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, iki ters, iki düz diye devam ediyoruz. Sadece sıra başında ve sıra sonunda bir düz oluyor. Evet, altıncı sırayı da bir düz, daha sonra kenar ilmeğiyle tamamladım. Modeli kaydırarak ikinci kez de kurmuş olduk. Model böyle devam ediyor. Üçüncü model kurulumunda burada birinci modelde nasıl yaptıysak aynı şekilde başlayacağız. Anlaşılmayan yer olduysa videoyu tekrar baştan izleyebilirsiniz. Evet, modelimiz böyle devam ediyor arkadaşlar. Burada lastiksiz çalıştım. Burada hazır lastik uygulamıştım. Şöyle. Bu modeli istediğiniz örgüde uygulayabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Atkı bere yapabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter, bebek battaniyesi hepsinde kullanılabilir. Her iki tarafı da gayet güzel. Bakın. Farklı bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Evet, şöyle bırakalım. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.